Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için hem kolay hem de güzel kırmızı renkli saç bandana yaptım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Çocuğun başında duruşu bu şekilde. Bu bandanayı 3 aylık bebeğe de yapabilirsiniz arkadaşlar. 4-5 yaş, her yaş çocuklarınıza yapabilirsiniz. Yetişkinler için de uygun bir model. Buradan bağlamalı bir model bakın. Ölçü olarak da bakın bu yaptığım saç bandana her yaş çocuk için uygun bir ölçü. Dediğim gibi 3 aylık bebeğin başında da çok rahat kullanabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 yaş her yaş çocuklarda kullanabilirsiniz. Bu arttırma sırasını daha fazla yaparak yetişkinler için de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın model olarak çok kolay ve çok güzel bir model. Kenar bölümü de bakın bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Bandana örgüsüne buradan bakın başlıyorum. Arttırmalar yaparak istediğim ölçüye kadar tamamlıyorum. Dediğim gibi siz daha az veya daha çok sayıda arttırma yapabilirsiniz. Bandana örgüsünde iplik olarak ben bugün kırmızı renkli yapmayı tercih ettim. Kırmızı bir elbise yaptım. Onun üzerinde kullanmak için kırmızı renkli bir bandana yaptım arkadaşlar. Bakın bu ipliği kullandım. Koton iplikler kullanırsanız çok daha güzel olur arkadaşlar. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Benim yaptığım tığ işi örgüler bakın yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığ kullanırsanız çok güzel olur. Bandana örgüsünde de tercihinize göre her marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Her renk iplik ile çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın bunun gibi yine çok güzel bir saç bandana yaptım. Kiraz modelli saç bandana yaptım. Siz bundan da yaparak kullanabilirsiniz. Bakın bu da çok güzel bir model arkadaşlar. Bu saç bandana anlatımını yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Bu kiraz modelli saç bandananın olduğu YouTube linkini izlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz o linkler üzerine tıklarsanız bunun gibi güzel bir saç bandanaya daha yaparak iki farklı model kullanabilirsiniz. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel saç bandana örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerden gelen beğeni ve yorumlar örgü kanalımın devamlılığı için çok önemli. Beğeni ve yorumlarıyla destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Ben sihirli halkayı bakın bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yavaş yapıyorum bakın. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. 4 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın 4 zincir yaptım. 3 trabzan yaptım. 1 zincir yapıyorum. 1 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde başladık. 4 zincir yaptım. 3 trabzan yaptım. 1 zincir yaptım. 1 trabzan yaptım. İkinci sırada bakın şu boşluğa 4 zincir yaptığımız bu boşluğa ve 1 zincir yaptığımız bu boşluğa arttırma trabzanları yapacağız. Şu iplik ucunu çekiyorum bakın. Şu şekilde ilmek arasına alıyorum. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü bakın çeviriyorum. Bu bir zincir yaptığım boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu 3 ilmeği atlıyorum. Bakın burada 4 zincir yaptım. Şurada bir boşluk var. Buraya 3 trabzan yapıyorum.
3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu bir zincir yaptığım boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu bir zincirli boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bakın burada 4 zincir yaparak dönüş yaptım. Bir boşluk oluştu arkadaşlar. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Aynı yere bir trabzan yapıyorum. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu bir zincirli boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, 3 trabzan. Bir zincir, 3 trabzan. Bir zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum sıra sonunda. Bakın sıra sonunda 3 trabzandan sonra bir zincir yapıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Aslında sıra başında da aynı oluyor arkadaşlar. Bakın 4 zincir yaparak burada bir boşluk oluşturuyoruz. Bu bir trabzan oluyor. Burada bulunan boşlukta bir zincirli olan boşluk. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın buraya 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, 3 trabzan. Bir zincir, 3 trabzan. Bakın sıra sonunda 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Hem sıra başında hem de sıra sonunda arttırmalar yapıyoruz. Bu sıra başında 4 zincir yaptığımız boşluğa arttırma trabzanı yapıyoruz. Bakın sıra sonunda da bir zincir, bir trabzan yaptım. Bu bir zincirli boşluğa dönüşte arttırma trabzanları yapıyoruz. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor. Tercihinize göre bu arttırma sırasını tekrarlayarak devam edelim. Arttırmalar yaparak yapacağım ölçüye kadar tamamladım. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 sıra yaptım arkadaşlar. Bu yükseklikte oldu. Ölçüyorum kaç santimetre olduğunu. Bakın yüksekliğini ölçüyorum. 19 santimetre. Bu şekilde bakın genişliğini ölçüyorum. 39 santimetre. Siz daha büyük çocuk için yapıyorsanız veya yetişkin için yapıyorsanız arttırma sırasına devam edebilirsiniz. Küçük yapmak istiyorsanız daha az arttırma yapabilirsiniz. Şimdi buraya bir ip kordon yapıyorum ben. İp kordon yapmak için zincirler yapıyorum. Çok sıkı olmayan zincirler yapıyorum. 40 zincir yapalım. İp kordon için 40 zincir yaptım. Bakın çok sıkı zincirler yapmadım. Bu 40 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum arkadaşlar. 17 santimetre
zincir uzunluğu var. Siz tercihinize göre daha fazla veya daha az zincir yapabilirsiniz. Şimdi bu zincirler üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu bir ilmeği atlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Her zincire ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma sırası yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yaparak bakın tamamladım. Görüntüsü bu şekilde oldu. Son yaptığım ilmeği şu ilmeğe sık iğne yaparak bitiriyorum. Burada modeller yapıyorum arkadaşlar. Pıtırcık model yapıyorum. Bakın bu 3 trabzan yaptığım şu ilk ilmeğe bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmeği atlıyorum. Bu ilmeğe bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın burada bir zincir var arada. Bu bir ilmeği atlıyorum. Bu ilmeğe bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne, bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde minik pıtırcık modeller oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Buraya da ip kordon yapacağız. Sıra sonuna kadar pıtırcık model yaptım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Son yaptığım pıtırcık modeli bu ilmeğe bakın sık iğne yaparak bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi burada yaptığımız gibi ip kordon yapacağız. Bu ip kordonu kaç zincir yaptıysanız buraya da aynı sayıda zincir yapıyoruz. Ben 40 zincir yaptım. 40 zincir yapıyorum. 40 zincir yaptım. Bir ilmek atlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bütün zincirlere ilmek kaydırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yaparak tamamladım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Son yaptığım ilmeği bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar saç bandana görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi bakın bu iki kenarda modeller yapacağız. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın şu trabzan boşluğuna 3 trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bu son yaptığım trabzanın bakın şu ilmeğe tığ takıyorum. Sık iğne yapıyor gibi yaptım. Minik bir pıtırcık model yaptım bakın. Aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. Bakın bu şekilde oldu. Bu trabzan boşluğuna bir sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın şu trabzan boşluğuna yine model yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Son yaptığım trabzan bakın şu şekilde tığ ilmeğe takıyorum. İlmek aldım. Sık iğne yapıyor gibi yaptım. Minik bir pıtırcık model yaptım. 3 trabzan yapıyorum. Bu trabzan boşluğuna bakın sık iğne yapıyorum. Bir model daha yapalım. Bakın tığ üzerine iplik alıyorum. 3 trabzan, bir pıtırcık model, 3 trabzan yapıyorum.
sık iğne yapıyorum. Bakın model bu şekilde oluyor. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar bakın modelleri yaptım. Burada bakın arkadaşlar şu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada sihirli halka yaptığım bakın bir ilmek var. Bunun üzerine 3 trabzan yapıyorum. Yine aynı modeli yapıyoruz. İki zincir yapıyorum. Pıtırcık model yapıyorum. Aynı ilmeğe 3 trabzan daha yapıyorum. Bakın şu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın bu boşluğa da yine model yapıyorum. 3 trabzan, bir pıtırcık model, 3 trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın. Köşe görüntüsü bu şekilde oldu. Modelli oldu bakın. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Son yaptığım modeli bakın bu ip kordon yaptığım şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar bandana örgüsünü bitirdim. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Kenar bölümü de bakın çok güzel oldu. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Buradan orta noktadan yüksekliği ölçüyorum. 21 santimetre. Genişliği ölçüyorum. 39 santimetre. Bakın güzel bir ölçü oldu. 1-2 yaş arası çocuk ölçüsüne göre yaptım. Ama bunu arkadaşlar bağlamalı olduğu için 4-5 yaşta kullanır, 6 aylık bebek de kullanır. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.